Merhaba arkadaşlar, Tarkan Özvardar ben. Bugün YouTube kanalımızda sizlere köpeklerde ağızlık kullanımı nasıl olmalı, hangi ağızlıklar köpekler için uygundur, hangi durumlarda ağızlık kullanılması gerekir konusunu anlatmaya çalışacağım. Biliyorsunuz bazı ülkelerde, aslında Türkiye'de de yasada var olan köpeklerin toplumsal ortamlarda, özellikle kalabalık, insan kalabalığının yoğun olduğu yerlerde aslında ağızlık kullanma zorunluluğu var. Bunun ötesinde tabii ki bu çok kontrol edilen bir şey değil veyahut da takip edilen bir şey değil ama her köpeğin ağızlık kullanmayı bilmesi gerekir. Yurt dışında bazı ülkelerde şehir merkezlerinde ağızlık kullanmak zorunludur. Bazı ülkelerde toplu taşıma araçlarına köpeğinizi bindirirken ağızlık kullanmanız zorunludur. Ve Türkiye'de ve diğer ülkelerde de özellikle güvenlik birimlerinin bazı durumlarda köpeklerini ağızlıkla handle etmeleri zorunluluktur. O yüzden her köpeğin aslında ağızlık bilmesi gerekir. Çünkü ilerleyen dönemlerde biliyorsunuz Türkiye'de de son 20 yıl içerisinde köpeklerle ilgili olarak birçok insanların da bakış açısı, alışkanlıklar da değişmeye başladı. Örneğin eskiden hiçbir restoran ya da kafe köpek kabul etmezken şimdi birçok pet friendly, köpek kabul eden restoran ve kafeler var. Tıpkı bunun gibi ilerleyen dönemlerde tahminimiz ve isteğimiz de özellikle köpeklerin toplu taşıma araçlarına binebilmesi ve tahmin edeceğiniz gibi bu tip bir kural şekillendirilirse ya da bu tip bir imkan sağlanırsa mutlaka istenecek olan şey hem toplum sağlığı hem köpeğin de riske girmemesi açısından köpeğin ağızlıkla toplu taşıma araçlarına bindirilmesi şeklinde olacaktır. O yüzden her köpeğin ağızlık bilmesi gerekir. Ayrıca özellikle veteriner kliniklerinde yapılacak olan müdahalelerde bazı olgularda köpeğin biliyorsunuz canı yanabiliyor ya da endişelenebiliyor köpek ya da korkabiliyor. Bu tip durumlarda da bir takım refleksler göstermeye çalışabiliyor. Kendini savunmak hedefli olarak, çünkü köpek kafasında tabii ki karşıdaki veteriner hekimin ona yardımcı olmaya çalıştığının farkında değil, bilincinde de olmuyor çoğunlukla. Özellikle yaralanma durumları veyahut da akut olgular söz konusu olduğunda bu tip durumlarda da köpeğin mutlaka ağızlık kullanmayı bilmesi gerekiyor. Aksi takdirde ağızlık tanımadığı bir obje olduğu takdirde bu stresini daha da arttıracaktır köpeğin ve ağızlık kullanımı gerektiği durumlarda köpek uyumsuz davranışlar geliştirebilecektir. Buna bağlı olarak da gerçekten de köpeğin manipüle edilmesi zorlaşabilir. Hem hayvan sahibi açısından hem de veteriner hekim açısından. O yüzden köpeğinize erken yaşlardan itibaren ağızlık kullanmayı öğretmenizi tavsiye ediyorum. Tabii piyasada birçok ağızlık modelleri var köpekler için kullanılan. Bez ağızlıklar var, plastik alışımlı ağızlıklar var, file ağızlıklar var. Bir de burada gördüğünüz ağızlıklar gibi profesyonel ağızlıklar mevcut. Burada gördüğünüz profesyonel bir görev köpeği ağızlığı. Bunun özelliği nedir arkadaşlar? Bu ağızlık paslanmaz malzemeden kaplama şeklinde yapılır. Örneğin bu ağızlığı sanırım Ike 4 seneden beri kullanıyor ve gördüğünüz gibi herhangi bir korozyonla, paslanmayla falan karşılaşmış durumda değil ağızlık, ki çok kullanıldığı halde. Ve bu ağızlığın özelliği birazdan göreceksiniz Ike'ın uygulamalarında. Bu ağızlığın özelliği köpeğin tabii ki size'ına uygun olarak organize bir ağızlığı almanız gerekiyor. Köpek rahatlıkla içerisinde ağzını açarak ventilasyon, yani soluk alıp vermeyi gerçekleştirebilecek pozisyonda. Biliyorsunuz bez ağızlıklar ve file ağızlıklar köpeğin ağzını kısıtlayan ağızlıklardır. Doğru düzgün hayvan ağzını açamaz. Açamadığı için de özellikle sıcak havalarda köpekler ventilasyonla ısı regülasyonu sağladıkları için ağzını açması oldukça önemlidir. Bu ağızlıkların içerisinde rahatlıkla köpek ağzını açabiliyor ve ventilasyonunu şekillendirebiliyor. Dediğim gibi birazdan göreceksiniz. Aynı zamanda bu ağızlığın üst kısmında bir materyal var. Kumaş bir materyal. Bu da burnunun üstüne sürtüp hayvanın burnunun üstünde herhangi bir lezyona sebebiyet vermemesi hedefli olarak organize edilen güvenli, sağlam, hafif, göründüğü gibi ağır bir şey değil, oldukça hafif bir ağızlık. Tabii ki köpeğe yük oluşturmaması, minimal yük oluşturması gerekiyor. O yüzden ağızlık seçimlerinde özellikle bu tip profesyonel ağızlıkları tercih etmenizi tavsiye ederim. Bez ağızlıklar çok kısa süreçlerde kullanılması gereken ağızlıklar ama bu tip ağızlıkları uzun süreli kullanabiliyorsunuz. Çünkü köpek, söylediğim gibi, içerisinde ağzını rahatlıkla hareket ettirebiliyor ve köpeği de rahatsız etmiyor. Solunumu da hiçbir şekilde engellemeyen bir ağızlık modeli. Şimdi
Burada ağızlık çalışmasını Ike'la size göstereceğim. Bir köpeğin ağızlık öğrenmesi, ağzı kullanmayı öğrenmesinin nasıl olacağı konusunda. Ike güvenlik konusunda yetiştirilmiş olan bir köpek. Dolayısıyla da güvenlik hedefli yetiştirilmiş bir köpek olduğu için de mutlaka ağzı kullanması gerekiyor zaman zaman. Çünkü bir güvenlik köpeği olduğu için neden etkileneceği ya da nelere karşı alert olacağı bilinmeyebilir. Ani reaksiyonlar gösterebilir. Buna bağlı olarak toplumsal ortamlarda zaman zaman ağzı kullanarak gezen bir köpek. Şimdi Burak'la birlikte, Burak da Ike'ın yöneticisi. Burak'la birlikte bu uygulamayı göstereceğiz. Şimdi şöyle, ağızlık öğretisinde en önemli olan nokta ağızlığı köpeğe stressiz bir şekilde algılatmak. Bir kere ilk önce bu ağızlığı alıp köpeğin koklaması ve varlığına alışması gerekiyor. Birazcık ödül alacağım. Şimdi dikkat edin. Ike. Ara ara Ike'a küçük ödüller veriyorum. Bu ağızlığın yanında, diğer elimde ağızlığı tutarak, zaman zaman el değiştirerek küçük küçük ödüllendiriyorum Ike'ı ki ağızlığın varlığına alışabilsin. Ağızlığı yere koyuyorum, koklamasını sağlıyorum, vücuduna dokunduruyorum. Yani bu ağızlığı birazcık içselleştirmek gerekiyor. Tabii ki biz video içerisinde bunu çok kısa bir süreçte organize etmeye çalışacağız ama bunlar tabii günlerce yapılan çalışmalar sonucunda oluşması gereken şeyler. Böyle 5 dakika içerisinde tabii ki ağzı kullanmayı öğretmiyoruz köpeğe. Gün be gün organizasyon yapıyoruz. Şimdi dikkat edin. Bu ağızla köpeği alıştırmada özellikle ödüllendirme sistemleri tabii ki clicker'da kullanabilirsiniz. Şimdi ağızlığı uzatarak ilk önce önünden, yani iç kısmından Ike'ı ödüllendirmeye çalışıyorum ve ağızlığın varlığını alıştırıyorum. Biraz daha ödül alayım. Ike'ı bir stabilize edelim. Otur. Daha sonrasında, yani şu uygulamaları yaptıktan sonra da Ike'a ağızlığı organize etmek hedefte yine oturtarak, köpeği stabilize ederek, tabii ki bunu konsantre ortamlarda çalışmak en doğrusu. Şimdi burada önemli olan nokta uçtan mamayı uzatıp Ike'ın ağzını sokup mamayı alması. Aferin sana. Tekrar oturtacağız. Ucundan bakın sokuyorum. Ike, aferin sana, süper. Böylece kendi isteğiyle ağızla burnunu sokmuş oluyor. İstediğimiz bu. Yani zorla hayvanı sıkıştırarak bunu yapmak değil, ağızlığı bilerek ve isteyerek kendisinin kullanmayı öğrenmesi hedef. Ike, aferin oğlum, süper. Süper. Aferin sana. Süper. Oturtalım tekrar bir. Aha. Ike. Aferin sana. Aferin oğlum. Bir kez daha yapalım. İlk etapta önden verdim. Ağzı temas edebileceği şekilde. Daha sonra ağızlığın ön kısmını kullanarak ödüllendirme yapıyorum. Ike. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Tabii ki bunlar aşama aşama yapılması gereken şeyler. Yani söylediğim gibi birdenbire oluşacak bir şey değil. Ike'ın ağızlık organizasyonunda da, yani muzzle eğitimi alırken de yaptığımız şey gün be gün ağızlığı tanıtmak şeklinde oldu. Kesinlikle böyle birkaç gün içerisinde çat diye ağızlık takıp organizasyon yapmadık. Yavaş yavaş alıştırdık. Çünkü bu ağızlıktan rahatsız olmaması bizim hedefimiz. Çünkü Ike yeri geliyor 45 dakika, 1 saat bu ağızlıkla dolaşmak durumunda kalabiliyor. O yüzden söylediğim gibi ağızlığı içselleştirmiş olması gerekiyor. Ike, bu antrenmanları günlük olarak hayvanın canını sıkmadan yapıyoruz. Daha sonrasında köpek bunu gördüğü zaman direkt burnunu sokmaya başladığı andan itibaren Ike, aferin sana, ağızlığın takılmasına hazır pozisyonda demektir. Yavaş yavaş da artık ağızlığı takıp uygulama yapmaya başlıyoruz. Çünkü biliyorsunuz bu ense bölgesinden geçerek bağlanan bir sistem. Bu sisteme de alışması, yani muzzle'ı artık burnunda taşımayı öğrenmesi gerekiyor diğer aşamada. Onu Burak'la birlikte yapalım. Burak normalde bu köpeğin yöneticisi olduğu zaman zaman kullanıyor ağızlığı. Bakın nasıl uyguladığına dikkat edin. Taktı, ödüllendirdi.
ödüllendirdikten sonra bakın yukarıdan bağlıyor. Burada yakın çekim alabilirsek bakın rahatlıkla ventilasyon yaptığı, dilini görebiliyorsunuz. Ağzı açık ve bakın ödüllendiriyor taktıktan sonra tekrar. Bu da bir aşama, günler alacak bir aşama. Daha sonra da yürüyüş ve yürüyüş esnasında ödüllendirme. Şimdi biraz yürütelim Aykı. Burak şimdi yürütüyor. Dikkat edin. Ara ara ödüllendirecek. Bakın ağızlık varken ara ara ödüllendirerek yine onda bir organizasyon oluşturmaya çalışıyor. Beton kısmı açık istersen. Evet. Biraz daha. Bakın ara ara ödüllendiriyor onu. Burada bir komut verelim. Yavaş yavaş komut organizasyonu ağızlıkla, ki hedefimiz o ağızlığı içselleştirip unutması. Bakın şimdi yapalım. Güzel. Aferin. Yatıralım. Yat. Ödüllendirelim. Okey. Şimdi dikkat edin bakın ağzının içerisinde yine bir otur pozisyonda tutalım onu. Otur. Aha, bakın dikkat edin ağzının içerisinde rahatlıkla ağzını açıyor ve onu engelleyecek hiçbir durum söz konusu değil. Evet arkadaşlar, köpeklerde ağızlık öğretisinde, ağızlığa alıştırmada İlk önce ağızlık modelinin seçimi köpeğin ırkına, burun yapısına, burun uzunluğuna, size'ına göre organize edilmesi gereken bir şey. Mutlaka uygun size'ları kullanmanız gerekiyor. Tabii ki seçim olarak benim her zaman tavsiyem profesyonel ürünlerdir. Burada gördüğünüz gibi köpeği hiçbir şekilde rahatsız etmeyen, zarar vermeyen, hafif ama dirençli, herhangi bir çarpmada falan eğilen, bükülen ağızlıklar değil. Çünkü plastik ağızlıklar, çok kullanılan plastik kafes ağızlıklar kolaylıkla kırılabiliyor. Deri kafes şeklinde olan ağızlıklar da zaman içerisinde sıcak ve soğuktan dolayı yıpranıp kopabiliyor. O yüzden bu tip ürünler kullanmakta fayda var. Yani güvenli ürünler ve her köpeğin de mutlaka hayatının bir döneminde ağızlıkla tanıştırılması ve ağızlığa alıştırılmasında fayda var.